Merhabalar. Çok fazla yaptığımız bir işlem olmakla beraber çok uzun zamandır bu konuda video çekmediğimizi fark ettim. Konu da nedir? Botoks. Neredeyse her gün botoks yapıyoruz. Birçok hastamıza botoks yapıyoruz. Neden bunu konuşmuyoruz bilmiyorum. Bizim için çok böyle sıradan olağan bir şey olduğu için herhalde. Aslında botoks çok özel bir konu. Yeri gelmişken söyleyeyim, benim uzmanlık tezim de botoksla ilgiliydi. Yani botoksun kaslar üzerine etkisiyle ilgili bir tezim vardı. Dolayısıyla botoksun her şeyini sorabilirsiniz bana. Tez yaparken de şurada da kullanılır mı, burada da kullanılır mı diye her alanda bir gözümün önüne getirdim, düşündüm. Yapılabilir mi acaba diye. Birçok yerde de kullanılmaya başlandı. İşte mide botoksu, meme protezi koyduktan sonra kaslar hareket etmesin diye gene pektoral kaslara yapılan botokslar gibi çok geniş alanda botoks kullanılmaya başlandı. Ama ben şimdi size yüz botoksundan bahsedeceğim. Botoks nedir? Botulinum toksin tip A denen bir çeşit toksindir. Ve bu toksin sinir kas kavşağında gidip o bölgeye yapışıp kasa uyarı gitmesini engeller ve dolayısıyla sinirden kasa uyarı gitmediği için de kas kasılamaz. Ve kas kasılamayınca da kasın üzerindeki deride kasılmadan kaynaklanan kırışıklıklar olmaz. Örneğin gülümsediğimizde oluşan kaz ayakları sebebi göz çevresindeki orbiküler kasın kasılması ve derinin üzerinde çizgiler oluşturmasıdır. Kaş ortasındaki bu dikey çizginin sebebi de korrugatör kas dediğimiz derinin altındaki korrugatör, yani kaş çatmaya sebep olan kasların şu şekilde yerleşir. Kasılarak o bölgede şöyle dikine çizgi oluşturmasıdır. Alın bölgesindeki enine çizgilerin sebebi ise alındaki frontal kas dediğimiz şu şekilde yerleşir her iki alın bölgesine. O bölgedeki kasların fazlaca kasılıp alın bölgesinde çizgiler oluşturmasıdır. Yani kırışıklıkların sebebi budur. Botoks ise oradaki hareketi yapılan doza bağlı olarak azaltarak ya da tamamen engelleyerek kırışıklık oluşmasını azaltır. Çok sık uyguladığımız bir uygulama, doğru bölgelere, doğru kişiye, doğru yaşta yapılırsa hakikaten hastanın yaşlanmasını geciktiren bir uygulama. Evet, botoksu uygun hastada, uygun bölgeye, uygun dozda yapıldığında çok iyi sonuçlar alıyoruz. Fakat bazı hastalarda diyorum ki mesela size şu bölgenize botoks yapmayalım. Alnınız zaten çok düşük. Özellikle belli bir yaştan sonra, böyle 50'li 60'lı yaşlardan sonra alın hareketlerinde azalma, bazen kaş bölgesinde biraz basıklığa ve ağırlığa sebep olabiliyor. Mesela siz de bu bölgeye yapmayalım diyorum. Ya da çok düşük doz yapalım diyorum. Veyahut da yapalım aynen kendime yaptığım gibi ama 6 ayda bir değil de senede bir yapalım alın bölgenize. Ama göz kenarınıza sürekli yapalım. Dikkat edilmesi gereken ikinci konu da çok aşırı sık uygulamamak. Yani kasların kendine gelmesine biraz izin vermek. Çünkü kaslara botoks yaptığımızda ve botoksun etkisi geri dönmeden hemen arkasından tekrar botoks yaptığımızda o bölgedeki kaslar gittikçe incelmeye başlıyor. Ve incelmeye başlayan kaslar orada derinin üstünde bir çöküntü şeklinde gözümüze çarpabiliyor. Bu tabii ki 3 aylık uygulamalar için söylüyorum. O yüzden mümkünse eğer bekleyebiliyorsanız ve kaslarınız aşırı çalışmıyorsa o zaman 6 ayda bir botoks yapılmasını öneriyorum. Bir diğer dikkat etmeniz gereken konu da botoksta bana göre botoksun kalitesi ve nereden temin edildiği. Botoks ya da botulinum toksinin kontrolsüz bir şekilde satışının olduğunu hepimiz görüyoruz. Bana her gün bir sürü mesaj geliyor. Bir tanımadığım firmalardan, daha doğrusu firma olmayan tanımadığım şahıslardan. Bizden botoks alır mısınız? Bizden Masport alır mısınız? Bizden Dysport alır mısınız? Fakat genellikle hiçbirinin güvenilir olduğunu düşünmüyorum. Zaten verdikleri botoks fiyatlarından, yani botulinum toksin fiyatlarından da onun bir şekilde sahte olduğu ya da bir yerde sağlık koşullarına uygun olarak şişelenip şişelenmediği konusunda şüphelerimin olduğu botokslar onlar, yani botulinum toksinler. O sebeple de ben almayı tercih etmiyorum. Bunu neden söylüyorum? Diyorlar ki hocam botoks fiyatlarınız niye pahalı? Çünkü orijinal molekülü kullanıyorum. Her zaman aldığım ecza deposundan barkoduyla vesairesiyle ben Dysport'umu alıyorum. Bu sebeple de belli bir fiyatın altında yapamıyorum. Uygun olmayan şartlarda alınmış, hazırlanmış botulinum toksinler
bir şekilde hastaya enjekte edildiğinde çeşitli alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Hastalardan duyduklarım tabii. Yüzünde garip kızarıklıklar olabiliyor. Bazen bu birkaç gün geçmeyebiliyor. Ya da hastanın botoks uygulaması, toksin uygulaması sonuç vermeyebiliyor. Uygun şekilde şişelenmemiş, doğru yerlerde hazırlanmamış botoksların satın alınması ve kullanılmasına son derece karşıyım. Ve hatta eğer duyduklarım doğruysa bir şekilde bunların poşetler halinde, toz halinde getirilip minik minik şişelendiğine dair söylentiler var ve bu yüzden yoğun bakımda yatan hastalar olduğunu duydum. O sebeple de botoks ya da toksin uygulaması yaptırdığınız hekimin aldığı disportu nereden aldığını mutlaka sorgulayın. Büyük ihtimalle zaten bunu yapanlar hekim değildir. Hekim olmayan kişilerin uyguladığını düşünüyorum ben bu tarz uygulamaları. Çünkü hiçbir hekim hastasını riske edecek bu şekilde malzeme kullanmaz. O yüzden de kullandığınız malzemenin nereden temin edildiğini, barkodunun vesairesinin kanunlara, kurallara uygun olup olmadığını sorgularsanız bence çok iyi olur. Dediğim gibi doğru malzeme, doğru hasta ve uygun bölgelere yapıldıktan sonra botoks kesinlikle yaşlanmayı geciktiren, en azından mimik kırışıklıkları azaltan bir yöntem. Elbette diğer yöntemlerle kombine edildiğinde çok daha iyi sonuçlar alabiliyoruz.